Kanalımıza hoş geldiniz. Ruhun derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol hepimizin yolu. Bugün sizlerle Scott Drummond'un ölüme yakın deneyimini paylaşacağım. Kendisi bir operasyon sırasında nöbet geçirmiş ve 20 dakika boyunca ölü kalmıştı. Doktorların uzun süren çabalarıyla hayata döndürülen Scott, hayatını kökten değiştiren o deneyimi yaşadığında 28 yaşındaydı. Hükümet için çalışıyor, sık sık seyahat ediyor ve hayatını yalnızca kendi başarıları üzerine inşa ediyordu. Dindar biri değildi. Evliliğinde sorunlar vardı. Sürekli uzaklarda olduğu için eşi tüm yükü omuzlamak zorunda kalıyordu. Ama Scott için önemli olan yalnızca kendi hayatı, kendi yükselişi ve işindeki başarısıydı. O yıl Noel zamanıydı. Ailesiyle birlikte evde zaman geçirdikten sonra kayak yapmaya karar verdiler ve Park City, Utah'a gittiler. Sabah saatleriydi. Telesiyej kuyruğunda beklerken bir kadın kayarak düştü, ona ve birkaç kişiye çarptı. Scott, kadına yardım edip kaldırdı. Her şey normal görünüyordu. O gün uzun saatler boyunca kaydı. Ancak soğuk hava acıyı hissetmesini engelliyordu. Ta ki günün sonunda eldivenlerini çıkarana kadar. O an baş parmağının neredeyse kopmuş olduğunu fark etti. Parmağı ince bir deri parçasıyla zar zor tutunuyordu. Eşi panikle hastaneyi aradı ve hemen yola koyuldular. Scott hastaneye vardığında acı dayanılmaz hale gelmişti. Hızla operasyon odasına alındı. Parmağı birleştirmek için önce kendisine lokal anestezi yaptılar. Sonra doktorun yönlendirmesiyle hemşire koluna hava turnikesi yerleştirdi. Ancak hemşire turnikeyi kullanmayı tam olarak bilmiyordu ve bir hata yaptı. Scott, kolundan kalbine doğru hızla ilerleyen bir şey hissetti ve bir anda kendini bedeninin dışında buldu. Ameliyathane masasının üzerinde yatan bedenini ve odadaki paniği izliyordu. Doktor çalışmaya devam ediyordu. Ancak hemşire panikle bağırarak odadan çıkmıştı. "Onu öldürdüm!" Ama Scott o anda korku hissetmiyordu. Hemen arkasında biri daha vardı. Onu göremiyordu ama orada olduğunu biliyordu ve kelimeler olmadan yalnızca düşünceleriyle konuşuyorlardı. Yanındaki varlık sanki her şeyin yolunda olduğunu hissettiriyordu. Sonra o varlık, "Gitme zamanı geldi," dedi. Scott nereye gideceğini bilmiyordu. Ama gitmesi gerektiğini o da hissediyordu. Ve bir anda hayatında gördüğü en güzel yerde buldu kendini. Uzun yemyeşil çimenler. Çimenlere dokunduğunda sanki onlardan kendisine sevgi akıyordu. Arkasındaki varlık ona, "Asla geriye bakma," dedi. Önüne ve yanına bakabilirdi. Ama arkasına ona bakması yasaktı. Ağaçları gördü. Son derece büyük gövdeleri, muhteşem yaprakları vardı. Renkler dünyada hiç görmediği güzellikteydi. Yine beline kadar gelen muhteşem renklerle bezeli yabani çiçekler vardı ve sanki hepsi canlıydı. Sevgi saçıyorlardı. Renkler ve ortam tarif edilemez bir güzellikteydi. Geriye bakmasına izin verilmediği için ölmüş olduğunu ve artık geri dönemeyeceğini düşündü, ancak hiç korku hissetmedi. Sanki annesi ona sevgiyle sarılmış ve bu dünyaya getirmiş gibiydi. Endişe yoktu. Önünde saf bir beyazlığa sahip, inci gibi parlayan bir bulut belirdi. Ve bir anda hayatının tamamını izlemeye başladı, ancak bu gözlem tamamen kafasının içindeydi. Doğumundan 28 yaşına kadar her anını, yaptığı iyilikleri ve hataları ve en çok da eşine nasıl davrandığını gördü. Kendi hayatının merkezinde yaşarken onun nasıl yalnız kaldığını fark etti.
işinde yükselirken diğer insanları nasıl ezip geçtiğini, tüm bunları izlerken yanında kendisini savunabileceği, bahaneler üretebileceği, sebepleri açıklayabileceği kimse yoktu. Yalnızca kendisi ve gerçeği vardı. Ama o an bile sevgiyi hissetmeye devam etti. Çünkü tüm bu anılar bir hesaplaşma değil, anlayış ve sevgiyle izletiliyordu. Sonra bir ses duydu. İleri yürü. Buluta yaklaştığında içinden çıkan bir el gördü. O bulutun arkasında sadece o elin sahibi değil, daha birçok kişinin olduğunu biliyor, hissediyordu. Ancak kimseyi görmedi. El ona doğru uzanıyordu. Tam ona dokunacakken el geri çekildi. Henüz zamanın gelmedi. Hala yapman gerekenler var. Ve bir anda bedenine geri döndü. Gözlerini açtığında ameliyathaneden çıkarılıyordu. Bedeninde olmak istemiyordu. Ama geri dönmüştü. Üzerine iliştirilmiş bir kağıt vardı. Ölü. Tam 20 dakika boyunca ölü kalmıştı. 3 gün boyunca hala oradaki huzuru hissetmeye devam etti. Ama kimseye anlatamıyordu. Yıllar geçti. Artık 47 yıldır evliydi ve 4 çocuğu, 12 torunu vardı. Bu sırrı ise eşi dışında kimseyle paylaşmamıştı. Ta ki Covid-19'un getirdiği umutsuzluk ve karanlık içinde insanlara bir umut ışığı olmak isteyene kadar. Scott o zamandan beri deneyimini sosyal medyada paylaşıyor ve bir kişiye bile kendisini iyi hissettirse buna değeceğini söylüyor. Bu deneyim ona bazı hediyeler de verdi. Artık acıyı hissetmiyor, onu bloke edebiliyor. Örneğin dişçide anesteziye ihtiyaç duymadan işlem yaptırabiliyor. Renkleri farklı görüyor. Hatta onların tadını alabiliyor. Onlardan akan sevgiyi hissedebiliyor. Avucunda bir tohum tuttuğunda onun büyüdüğünü, meyve verdiğini görebiliyor ve hatta o meyvenin tadına bakabiliyor. Hepsi bir an içinde gerçekleşiyor. Scott, bu dünyada göründüğünden daha fazlası olduğunu biliyor ve bize şu mesajları veriyor. Önceliklerinizi, amaçlarınızı belirleyin. Bunları sadece düşünmeyin, yazın. Basit bir kelimeyle bile olsa birinin gününü güzelleştirin. İnsanlara nazik olun ve onların tepkisini izleyin. Sevgi insanları sakinleştirir, yatıştırır. Dua edin. Ama önce sahip olduklarınız için şükredin. Ardından dua ederek yardım isteyin. Hayatınıza dönüp iyice bir bakın. Ve sonra artık geçmişe değil, ileriye odaklanın. Unutmayın. Hepimiz değişme gücüne sahibiz. Biriyle sorununuz varsa özür dileyin. Özür dilemek zorlayıcı bir şey ama yapın. Bir anda o kişiyle aranızda sonsuza kadar sürecek bir bağ kurulacak. Ve son olarak pozitif düşünenlerden olun. Bu dünyada hala çok fazla iyi insan var. Buna inanın.